Papa'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu ziyaretin Türkiye açısından çok önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Papa çok güzel karşılandı, çok güzel uğurlandı. Türkiye'de olmaktan da çok mutlu olduğunu söyledi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Osmanlı torunu olarak büyük bir medeniyetin temsilcisiyiz. Ben hep şunun altını çiziyorum. Eğer yurt dışına çıkacaksanız kesinlikle Osmanlı tarihini, Selçuklu tarihini, Cumhuriyet tarihini ve ayrıca Türkiye'de bulunan, eğer Avrupa'ya gidecekseniz Türkiye'de bulunan Hristiyanlık için önemli merkezleri bilmek zorundasınız. Bunlar sizin çok işinize yarayacak. Bir toplumda konuştuğunuz zaman bilgili olduğunuzu gösterecektir. Bu yerlerden bazıları Antakya, İznik, İzmir, Kapadokya, İstanbul, özellikle İstanbul. Bunları tarihlerini bilmeniz sizin için çok çok önemlidir. Bizim medeniyetin bize verdiği sorumluluklardır, bilmemiz gerekiyor. Ben birçok din alimiyle, profesörle, din öğretmeniyle burada konuştum. Bu şeyleri konuşuyoruz. Çok da memnun kalıyorlar. Bilgi alışverişi yapıyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Eğer yurt dışına çıkacaksanız muhakkak ve muhakkak bilinmesi gereken şeylerdir. Papa'nın Türkiye ziyareti gerçekten de Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu, hoşgörüye sahip bir devlet olduğunu gösteriyor. Bu çok önemliydi. Bu ziyaret Türkiye açısından çok önemliydi. Coğrafyamız öyle tarihlerle dolu ki, örneğin Hristiyanlığın en önemli kararları bu coğrafyada alınmıştır. Mesela Finlandiya Hristiyanlığı 1200 yıllarında, 1300 yıllarında tanımış. 1200-1300 yıl Hristiyanlığı bilmiyormuş. Hazreti İsa'yı bilmiyormuş. Ama bizim coğrafyamıza baktığımız zaman Hazreti İsa'nın havarilerinin ta Antakya'ya kadar geldiği biliniyor. Orada İncil'in öğretilerini diğer Yahudilere anlatmışlar. Tekrar Papa'nın ziyaretine dönersek, öncelikle atalarımız ne yapmış? Atalarımız yabancılara, diğer din mensuplarına nasıl davranmış? Ona bir bakalım. Ondan sonra da Avrupa'nın durumunu biraz ele alalım. Atalarımız, yani Osmanlılar, Selçuklular, diğer din mensuplarının dinlerini serbestçe yaşamalarına, güven içinde yaşamalarına izin vermişlerdir. Zaten dinimiz de diğer din mensuplarına karşı hoşgörüyü emrediyor. Peygamber Efendimizle tartışmaya gelen Yahudiler, Hristiyanlar ibadet yapmak istedikleri zaman Peygamber Efendimiz kendi mescidindeki bir yeri, köşeyi göstererek şurada ibadet yapabilirsiniz demiş. Dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet teşvik ediyor. Ehli kitapla işbirliği yapmamızı teşvik ediyor zaten. Osmanlı coğrafyasına baktığınız zaman birçok yerde kiliseyi, havrayı, camileri yan yana görebilirsiniz. Ben buradaki akademisyenlere hep şunu söylüyorum, şunu tavsiye ediyorum. Eğer böyle şeyleri yerinde görmek istiyorsanız İstanbul'a kesinlikle gidip bu tarihi yerleri, tarihi mekanları yerinde görmelerini tavsiye ediyorum. Osmanlı Devleti diğer din mensuplarının ibadetlerini yapmalarına izin vermiş. Ayrıyeten bu din mensuplarından insanları çeşitli çok önemli görevlere getirmiş. Bakan yapmış, mimar yapmış, en önemli görevlere getirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Şu an Amerika'da bir Müslüman belediye başkanı seçildi. Söylemedikleri kalmadı. Şeriatı getirecek, cihatçıdır, budur. Bu şeylere alışık değiller. Dünya bu şeylere daha alışık değil. Ama atalarımız yıllarca bunu en güzel şekilde işlemişler. Osmanlı'da hiçbir insanın diline, dinine, ırkına, giyimine, kuşamına bakılmamış. O insanın ehliyetine bakılmış, yeteneklerine bakılmış. Ona göre görev verilmiş. Yani ben Yahudiyim, Osmanlı Devleti'nde işte şu sıfatları yapamam, şu görevleri yapamam diye bir şey yok. Yani Yahudiler de Hristiyanlar da Osmanlı döneminde çok güzel makamlara gelmişler. Diğer bir konu mesela Osmanlı arşivlerini incelediğiniz zaman Müslümanla Yahudi arasındaki bazen bir kavgayı kadı Müslümanı haksız bulmuştur. Veya Müslümanla Hristiyan arasındaki bir kavgada kadı Müslümanı haksız bulmuştur. Hristiyan haklı bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda birçok kiliseyi ve sinagogu ibadete açtı, tamir etti ve ibadete açtı. Peki biraz da Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da durum nasıl? Avrupa genellikle 2-3 ırktan oluşan bir millettir. Kendisinden olmayan, kendisi gibi görünmeyen, kendisi gibi düşünmeyen herkesi birer tehdit olarak görür. Yüzlerinde çil olanları, saçları kırmızı olanları zamanında bile tehdit olarak görmüşler. Yüzyıllarca dinler arası savaş olmuş Avrupa'da. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bu topraklarda olmuş. İstatistiklere vurursanız dünyanın en kanlı kıtası Avrupa.
Yahudilere en büyük eziyetler bu topraklarda yapılmış. Holokostlar bu topraklarda olmuş, İslam coğrafyasında olmamış. Kendisinde olmayan, kendisi gibi görünmeyen insanlara hep böyle bir paranoyakla bakıyor Avrupa. Özellikle bunlar daha da çoğaldı. 2001 yani 12 Eylül olaylarından sonra bu paranoyaklık çoğaldı. Biz Avrupa'nın böyle olmadığını biliyoruz. Avrupa'nın Rönesans dönemine, sanayi dönemine, aydınlanma dönemine tekrar döneceğine inanıyoruz. Gerçek Avrupa odur. Bilimin, sanatın, mimarinin geliştiği bir Avrupa istiyoruz. Avrupa'nın bu paranoyaklıktan kurtulup özüne dönmesi lazım. Kendisinden olmayanı, kendisi gibi düşünmeyen insanları bir tehdit unsuru olarak görmemesi lazım. Atalarımız hiçbir zaman kendisi gibi düşünmeyen, kendi dininden olmayan insanlara bir tehdit olarak görmemiş. Bunlara bir zenginlik olarak görmüş. Umarım Avrupa'da kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi giyinmeyen, kendisi gibi hareket etmeyen insanları bir tehdit olarak görmez, zenginlik olarak görür ve bunların potansiyelinden en güzel şekilde faydalanır. Her gün yeni bir felaketle karşılaştığımız bu dönemde dünyanın Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun hoşgörüsüne ihtiyacı var. Yunus'un şu sözünü hiç unutmamak lazım. Yaradanı severim, yaratılandan ötürü. Bu söz gerçekten de çok anlamlı, çok böyle derin bir söz. İçine girmeyecek, kapsamayacağı hiçbir şey yoktur yeryüzünde. Sözlerimi bitirmeden tekrar şunu altını çizmek istiyorum. Büyük bir medeniyetin temsilcisi olarak kendi tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım ve Anadolu'da bulunan diğer medeniyetlere ait kültür, tarih, inanç merkezlerini çok iyi bilmemiz lazım. Bunlar elimizde her zaman bir koz olarak bulunur. Bilgi güçtür diyorum. Buradan herkese iyi akşamlar diliyorum.